Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz modern kağıt ip çantayı öreceğiz. 2 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde çantanın tabandan başlayıp gövdesinin yapılışını anlatıyorum. İkinci bölümde ise kenar kontürlerini ve çanta sapını anlatacağım. Hazırsanız hemen yapılışına geçelim. İplerimi ve tığımı hazırladım. Örmeye başlıyorum. Tığ olarak 3,5 mm tığ kullanacağım. İp olarak ise koyu kahve, camel ve açık krem kağıt iplik kullanacağım. Videonun sonunda kullandığım ip miktarını sizlerle paylaşacağım ve açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Önce kare bir motif öreceğiz. Her sırada renk değişikliği yapacağım. Sizler bu renkleri kullanabileceğiniz gibi daha fazla farklı renk kombinleri yapabilirsiniz. Tek renk de örebilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Ben koyu kahve ile başlıyorum. Önce bir sihirli halka oluşturacağım. İpin ucunu bu şekilde tutup ipi parmaklarım üzerinden geçiriyorum. Oluşan halkanın içerisinden ipimi bu şekilde alıyorum. Bir zincir çekiyorum, sıkıştırıyorum. 2 zincir daha ekliyorum. Toplam 3 zincir çekmiş oluyoruz. Şöyle ipi biraz çekerek sıkıştırıyorum. İkili trabzanlar öreceğiz. Çekmiş olduğum zinciri de bir trabzan kabul ediyorum. Tığın başını dolayıp halkanın içerisine batıyorum. İlmek çıkartıyorum. İlmekleri ikişer ikişer kapatıyorum. İkinci trabzan. Bir tane daha örüyorum. 3 trabzan ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Tekrar halkanın içerisine batarak 3 adet ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Zinciri fazla sıkı çekmemeye dikkat edelim. Şimdi 3 trabzan daha örüyorum. 4 grup oluşturacağız bu şekilde. Üçüncü grubu bitirdim. Bir zincir çekiyorum. İpimi biraz daha sıkıştırıyorum. Dördüncü gruba başlıyorum. Yine 3 adet trabzan örüyorum. Daha sonra sihirli halkayı iyice sıkıştırıyorum. İpin kopmamasına dikkat edelim. Bu şekilde küçülttüm. Birinci turu kapatacağım. Bir zincir çekiyorum. Başlangıç zincirlerinden üçüncüsüne batıp ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirip kaydırma örerek birinci turu kapatıyorum. Şimdi ikinci renge geçiş yapacağım. Camel rengi ipimi alıyorum. İkinci renge geçmeden önce ipimi kesiyorum. Şu şekilde çekiyorum, sabitliyorum. Camel rengi ipimi alıyorum. Birinci turum bittiği yerin sağ tarafındaki zincirin altından batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Daha sonra bu ipin ucunu şöyle araya alıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 sıkıştırıyorum. 2 3. Bu ipi de sıkıştırıyorum. Şimdi ikinci turu örerken bu iplerin ucunu araya gizleyeceğim. Tekrar zincirin altından batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Zincirle birlikte 2 trabzan ördüm. Bu zincirlerin bulunduğu yerler artış köşelerimiz. 4 köşede artış yapacağız. Burada önce 2 artış yaptım. Turun sonunda 2 ilmek daha artıracağım. Yani 2 trabzan daha öreceğiz. Devam ediyorum. Burada 3 trabzanın üzerine 3 adet trabzan öreceğim.
Bu köşelerde ilk trabzanları karıştırmadan devam edelim. İlmek sayılarımız azalmasın. Hemen bu başlangıç zincirine batıyorum. Kaydırma örmek için batmıştık. Buradan bir ilmek alıyorum. Bu fazlalık ipleri de araya gizliyorum. İkili trabzan örüyorum. Her trabzanın tepesine batarak devam ediyorum. İkinci köşeye kadar. İkinci köşeye geldim. Bu zincirin altından batacağım. Önce 2 trabzan öreceğim. 1 2 bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıp 2 trabzan daha örüyorum. Şu fazlalık ipleri kesiyorum. Bu kadar yürütmek yeterli. Devam ediyorum. Yine trabzanların tepesine batıyorum. Üçüncü köşeye kadar trabzan örüyorum. Üçüncü köşeye geldim. Yine 2 trabzan örüyorum. Bir zincir çekip aynı yere 2 trabzan daha örüyorum. Üçüncü köşeyi tamamlıyorum. Yine trabzanların tepesine batarak trabzan örmeyi sürdürüyorum. Dördüncü köşeye geldim. Önce 2 trabzan örüyorum. Bir zincir çekip 2 trabzan daha örüyorum. Trabzanların tepesine batarak devam ediyorum. İlk trabzandan başladım. Birinci köşeye geldim. Tura başlarken 2 trabzan örerek başlamıştık. Şimdi turun sonunda 2 trabzan örerek birinci köşeyi de tamamlamış oluyorum. Bir zincir çekiyorum. Başlangıç zincirlerinden üçüncüsüne batıp kaydırma örerek ikinci turu tamamlıyorum. Yine ipimi kesiyorum. İlmeğin içerisinden çekip çıkartıyorum. Üçüncü tura başlayacağım. Üçüncü renge geçiş yapıyorum. Krem rengi ipimi alıyorum. Hemen bu ipin sağındaki boşluğa batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Şu şekilde ipin ucunu araya alıyorum. 3 zincir çekiyorum. Önce ipi sıkıştırıyorum. 1 2 3. Bu ipi de sıkıştırıyorum ve ipleri yine araya alarak devam ediyorum. Üçüncü tura başlıyorum. Yine boşluğa batıp bir trabzan örüyorum. Zincirle birlikte 2 trabzan örmüş oldum. Hemen alt sıranın zincirlerine, yani kaydırma yapmak için batmış olduğum zincire batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Her trabzanın tepesine batarak devam ediyorum. İkinci köşeye kadar trabzanlar örüyorum. Fazlalık ipleri de araya gizliyorum. İkinci köşeye geldim. Yine 2 trabzan örüyorum. 1 2. Bir zincir çektikten sonra aynı yere 2 trabzan daha örüyorum. İkinci köşedeki artışları yaptım. Devam edelim. Sıra sonuna kadar gelelim. İlk trabzanını kaçırmamaya dikkat edelim. İlk başladığım köşeye geldim. Yine buraya batıp 2 trabzan örüyorum.
Bir zincir çektikten sonra kaydırma yaparak turu tamamlıyorum. İpi kesiyorum. İlmeklerin içerisinden geçirip sabitliyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. İlk olarak 3 trabzanla başlamıştık. 2 köşe arasında ikinci turda 7 trabzan oldu. Üçüncü turda ise 11 trabzan oldu. Her turda 2 köşe arasındaki trabzan sayısı 4'er trabzan artarak devam ediyor. Bu taraflarda da aynı şekilde. Şimdi koyu kahverengi renge geçiş yapacağım. İpimi alıyorum. Yine ilk köşeye batıp ilmek çıkartıyorum. 3 zincir çekiyorum. Birinci zinciri çektikten sonra şöyle ipleri çekip sıkıştırıyorum. Devam ediyorum. 2 zincir daha çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Aynı boşluğa batıp bir trabzan örüyorum. Zincirle birlikte 2 trabzan oldu. Devam ediyorum. Yine burada özellikle ilk trabzanlar bu örmüş olduğum trabzanların altında gizlenebiliyor. Kaçırmamaya dikkat edelim. Kaydırma yaptığım zincirlerin tepesine batıyorum. İlk trabzanı örüyorum. Devam ediyorum. Bu şekilde bu turda 15 trabzan olacak iki köşe arasında. Devam edeceğiz. İstediğimiz genişliğe gelince tekrar birlikte olacağız. Devam edelim. Toplam 8 tur ördüm ve kare motifi tamamladım. Şimdi örgünün ters tarafından fazla buhar vermeden sadece örgünün düzelmesi için ütüleyeceğim. Ölçülerini sizlerle paylaşacağım. Kare motifi ütüledim. Son görüntüsü bu şekilde. Şimdi ölçülerini veriyorum. Karenin eni yaklaşık olarak 21,5 santimetre. Yüksekliği de yine aynı 21,5 santimetre. Kareyi şu şekilde çapraz çeviriyorum. İki köşe arasındaki kare ortay ölçüsünü alacağım. Burası bizim için taban ölçüsü olacak. Tam 27 santimetre. Burası ön yüzü. Bu şekilde kare ortaydan katlıyorum. Buradan örmeye devam edeceğim. Bu yukarıdaki iki köşede artışları aynen burada yaptığımız gibi sürdüreceğiz. Bu öreceğim sıradan sonra bu iki köşede ise eksiltmelere başlayacağız. Şimdi krem rengi ipimle buradan başlayacağım. İkinci köşeye kadar devam edeceğim. İlk köşeye batıyorum. İlmek çıkardım. 3 zincir çekeceğim. Önce zinciri sıkıştırıyorum. 1 2 3. Aynı yere bir trabzan örüyorum. Her trabzan tepesine batarak trabzanlar öreceğim. Bu köşeye gelince tekrar birlikte olacağız. İkinci köşeye geldim. Bu köşede artış yapmayacağız. Sadece zincirin altından batıyorum. Buraya bir trabzan örüyorum. Ve örmüş olduğum trabzanı işaretliyorum. Devam ediyorum. Üçüncü köşeye geleceğim. Aynen buradaki gibi artış yapacağım. Devam edelim. Sıradaki trabzanın tepesine battım. Trabzanlar örmeyi sürdürüyorum. Üçüncü köşeye geldim. Şimdi burada yine önceden yaptığımız gibi artışlarımızı yapacağız. Zincirin altından batıyorum. Önce 2 trabzan örüyorum buraya. Bir zincir çektikten sonra aynı yere 2 trabzan daha örüyorum. 4 trabzan artırmış oldum. Şimdi trabzanların tepesine sırayla batarak trabzanlar örerek dördüncü köşeye geleceğim. Burada artış yapmayacağız. Devam edelim. Dördüncü köşeye geldim. Yine buraya batıyorum zincirin altından.
bir trabzan örüyorum. Örmüş olduğum trabzanı yine burada da işaretliyorum. Bu işaretli olan bölümlerden eksiltmeler yapacağız üst sıralarda. Devam ediyorum. Her trabzanın tepesine batarak başlangıç yerine kadar örüyorum. Başlangıç noktasına geldim. Birinci köşeyi tamamlayacağız. Başlarken 2 trabzan örmüştüm. Şimdi turun sonunda zincirin altından batıyorum. Buraya 2 trabzan örüyorum. Bir zincir çektikten sonra başlangıç zincirlerinden üçüncüsüne batıyorum. İlmek alıp kaydırma örüyorum. Turu tamamladım. İpi kesiyorum. Şu şekilde çekerek sıkıştırıyorum. Şimdi eksiltme sıralarına başlayacağız. İşaretli olan köşelerde ilmek eksilteceğiz. Bu tepedeki köşelerde ise aynı şekilde ilmek artırmayı sürdüreceğiz. Kahverengi ipimi alıyorum. Yine birinci köşeden örmeye başlıyorum. Üç zincir çekiyorum. Hemen zincirin dibine bir trabzan örüyorum. İlk artışı yaptım. Şimdi trabzanların tepesine batarak devam edeceğim. Burada nerede eksiltme yapacağımı da işaretlemek istiyorum. Bu köşede son olarak bu sırayı örerken bir trabzan örmüştük ve işaretlemiştik. Şimdi tekrar işaretliyorum. Bu ortadaki işaretli trabzandan sonra 1, 2, 3 trabzan atlıyorum. 4. trabzana bir işaret yerleştiriyorum. Bu tarafta da aynı şekilde 1, 2, 3, 4. trabzanı işaretliyorum. Kırmızı ayraçla işaretliyorum karıştırmamak için. Şimdi buraya kadar öreceğim. Bir trabzan eksilecek. Devam edeceğiz. Burada da aynı işlemi yapacağız. Şimdi burada da işaretleme yapıyorum. Yine işaretten önceki 1, 2, 3, 4. trabzana pembe bir ayraç yerleştiriyorum. Aynen buradaki gibi. İşaretten sonraki 4. trabzana da kırmızı işaret yerleştiriyorum. Renkleri neden bu şekilde ayarladığımı örerken daha iyi anlayacaksınız. İşaretlemeleri tamamladım. Şimdi örmeyi sürdürüyorum. Pembe ayraca gelmeden önce tekrar birlikte olacağız. İkinci köşeye geldim. Pembe ayracın bulunduğu ilmekten önceki trabzanın tepesine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. 2 ilmeği tığımda bıraktım. Tekrar tığın başını doluyorum. Ayracın takılı olduğu ilmeğe batıyorum. Önce ilk 2 ilmeği örüyorum. Daha sonra tığımdaki 3 ilmeği birlikte örerek kapatıyorum. Burada bir ilmek eksildi. Yani bir trabzan eksiltmiş oldum. Şu şekilde ayracı bu eksiltme yaptığım ilmeğe takıyorum. Zaten belli oluyor. Ayraç takmaya da gerek yok ama ikinci sırada da göstermek için tekrar ayracı yerleştirdim. Şimdi bu eksiltme yaptığım trabzandan sonra 1, 2, 3 trabzan örüyorum. Üç trabzan ördüm. Şimdi tam merkezdeki ilmeğe batıyorum. Bu ilmeği de ördüm. Merkezdeki ilmekten sonra 3 trabzan öreceğim. Daha sonra bir ilmek eksilteceğim. Devam ediyorum. Merkezdeki ilmekten sonra 1, 2, bir tane daha örüyorum. 3.
Şimdi kırmızı ayraçla işaretlediğim trabzana geldim. Bu renk ayraçla işaretlediğim trabzanları şimdi gösterdiğim şekilde öreceğiz. Önce işaretli trabzana batıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. 2 ilmek bıraktım. Ayraçtan sonraki trabzana batıyorum. Önce ilk 2 ilmeği, daha sonra kalan 3 ilmeği örüyorum. Bir ilmek de burada eksilttim. Sol tarafta yapacağım zaman ayraçtan sonraki ilmeği alarak eksiltiyorum. Sağ tarafta yapacağım zaman işaretli ilmekten önceki ilmeği örerek ikisini birlikte örüyorum. Şimdi burayı da işaretliyorum. Devam edeceğim. Üçüncü köşede artış yapmayı sürdüreceğiz. Üçüncü köşeye kadar devam edelim. Üçüncü köşeye geldim. Yine artış yapmayı sürdüreceğim. Zincirin altından batıyorum. Önce 2 trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere 2 trabzan daha örüyorum. Şöyle hatırlatmak istiyorum. Başlangıçta unutmuşum. İşaretlediğimiz trabzandan sonra başlıyoruz. Bu köşeye kadar bu sırada 33 trabzan bulunuyor. Biz bu tarafa 2 trabzan ekliyoruz. Burada 1 trabzan azaltarak devam ediyoruz. Devam edelim. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan örerek bu köşeye kadar ilerliyorum. Dördüncü köşeye geldim. Bu köşede birer eksiltme yapmıştık. Burada da yine birer eksiltme yapacağız. Sağdaki pembe ayracın hemen sağındaki ilmeğe batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilk 2 ilmeği örüyorum. 2 ilmeği bıraktım. Daha sonra işaretli ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Önce 2 ilmeği, sonra tığımda kalan 3 ilmeği kapatıyorum. Bir trabzan eksilttim. Yine daha iyi anlaşılması için bu ilmeğe bir ayraç yerleştiriyorum. Bir üst sırada artık işaret koymamıza gerek kalmayacak. Şimdi devam ediyorum. Köşedeki merkez ilmeğimize kadar 3 trabzan örüyorum. 1 2 3 merkezdeki ilmeği örüyorum. Merkezden sonra yine 3 trabzan örüyorum. 1 2 3 İşaretli ilmeğe geldim. Kırmızı işaretin olduğu ilmeklerde önce işaretli ilmeğe batıp ilk 2 ilmeği örüyorum. Tığımda 2 ilmek bırakıyorum ve işaretten sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Önce ilk 2 ilmeği, sonra kalan 3 ilmeği örüyorum. Bir ilmek daha eksilttim. Yine buraya işareti yerleştiriyorum. Trabzanların tepesine batarak başladığımız yere kadar devam edelim. Birinci köşeye geldim. Şimdi zincirin altından batıyorum. 2 trabzan örüyorum buraya. Bir zincir çekiyorum. Turu kapatacağım. Birinci köşeyi de tamamlamış oldum. Başlangıçtan 3. zincire batıyorum. Kaydırma örüyorum. Turu kapattım. İpi kesiyorum. Sıkıştırıyorum ilmeği. Şimdi camel rengine geçiş yapıyorum. Yine birinci köşeden başlıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 aynı yere batıyorum. Bir trabzan örüyorum.
2 artış yapmış oldum. Şimdi devam edeceğim. Burada bir ilmek yani bir trabzan eksilteceğim. Alttaki sırada trabzan sayısı bu merkez ilmeğinden köşeye kadar toplam 34 ilmek. Şimdi burada 2 ilmek artırdım. 1 ilmek eksilteceğim. Trabzan sayısı 35 olacak. Bu şekilde birer trabzan artarak devam edecek ve çantamız form almaya başlayacak. Şöyle göstereyim. Devam ediyorum. Buradan her trabzanın tepesine batarak bu ayraçtan önceki ilmeğe kadar örelim. İkinci köşeye yaklaştım ve trabzan eksilteceğim. İşaretten önceki sağ taraftaki ilmeğe önce batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilk 2 ilmeği örüyorum. 2 ilmek bıraktım. İşaretli ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Önce 2 ilmeği, daha sonra kalan 3 ilmeği kapatıyorum. Bir trabzan eksilttim. Sağ taraftaki eksiltmeleri bu şekilde yapıyoruz. Şimdi 3 ilmeğe batarak sırayla 3 trabzan örüyorum. 1 2 3. Merkezdeki ilmeğe batıyorum. Merkez trabzanını örüyorum. Bu trabzandan sonra yine 1 2 3 trabzan öreceğim. 1 2 3. Sol tarafta eksiltme yaparken önce işaretli ilmeğe batıp daha sonra yanındaki ilmeğe batacağız. Şimdi buraya batıyorum. Bir ilmek alıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Daha sonra sol taraftaki ilmeğe batıyorum. Yine ilk 2 ilmeği örüyorum. Kalan 3 ilmeği de örerek bir trabzan da bu tarafta eksilttim. Şöyle göstereyim. Merkez ilmek ile köşe arasında toplam 35 trabzan oldu. Bir alt sırada 34 trabzandı. Üst sırada bir trabzan artış olmuş oldu. Devam edeceğim. Trabzanlara batarak köşeye geleceğim. Üçüncü köşede 4 trabzan artış yapacağım. Yine devam edeceğim. Bu tarafta aynen burada yapmış olduğumuz gibi trabzan eksilteceğiz. Devam edip burada köşede 2 trabzan daha ekleyerek artışları tamamlayacağız. Bu şekilde örmeyi sürdürelim. Tekrar birlikte olacağız. Ortadaki kareyi tamamladıktan sonra bir sıra örmüştük. Bu yükseltilerin olduğu yerdeki köşelerde 4 trabzan artış yaparken bu işaretten sonraki sıralarda ise ikişer trabzan eksilterek devam etmiştik. İşaretten sonra ilk eksiltme yaptığımız sıra da dahil olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Taban bölümünde ilk turdan itibaren buraya kadar toplam 14 sıra oldu. Şimdi sihirli halkadan tepe noktasına kadar olan yüksekliği de ölçüyorum. Yükseklik yaklaşık olarak 23 santimetre. Şimdi 15. sıraya başlarken sağ ve sol kenarları ayrı ayrı tamamlayacağım. Önce sol kenarı tamamlayacağız. Buradan başlayacağım. Artık bu köşede artış yapmayacağız. Trabzanların tepesine batarak yan kenara geleceğiz. Burada yine aynı şekilde eksiltmelere devam edeceğiz. Diğer köşeye geldiğimizde son trabzanı örerek 15. sırayı tamamlayacağız. Tekrar renk değiştirip buradan başlayarak aynı işlemi sürdüreceğiz. Bu tarafı tamamladıktan sonra sağ tarafa geçeceğiz. Bu işlemler sırasında ortada V şeklinde bir görünüm oluşacak. Krem rengi ipimi alıp başlıyorum. Alt sıranın başlangıç zincirinin tepesine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Üç zincir çekiyorum. Birinci zinciri iyice sıkıştırıyorum. 2 3. Bu ilk trabzanımız oluyor. Şimdi sıradaki trabzana batıyorum. Bu fazlalık ipleri de araya alarak devam ediyorum. İkinci trabzan. Artık bu yükseltilerdeki köşelerde artış yapmayacağım. Devam ediyorum.
işaretli yere kadar gelelim. Eksiltme yaptığım ilmeğe geldim. Bu ilmeğin sağındaki ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Önce ilk 2 ilmeği örüyorum. 2 ilmeği tığımda bıraktım. İşaretli olan ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Önce ilk 2 ilmeği, sonra kalan 3 ilmeği kapatıyorum. Yine buraya işaretimi yerleştiriyorum. Bir trabzan eksilttim. Devam ediyorum. 3 trabzan bu tarafta, bir trabzan merkezde, 3 trabzan da diğer tarafta olmak üzere 7 trabzan öreceğim ve bu işarete gelince bir eksiltme daha yapacağız. Devam edelim. Yedi trabzan ördüm. Eksiltme yaptıktan sonra ikinci işarete geldim. Bu işaretin bulunduğu ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Tığımdaki ilmek bıraktım. Sol taraftaki ilmeğe batıyorum. Önce ilk 2 ilmeği, sonra kalan ilmekleri kapatıyorum. Yine buraya bir işaret yerleştiriyorum. Trabzanların tepesine batarak bu köşeye kadar örelim. Son trabzanı ördüm. Artık bu boşluğa batmıyoruz ve burada ipimi kesiyorum. İlmeklerin içerisinden geçirip sabitliyorum. Daha sonra üst sırayı örerken bu fazlalık ipi araya alarak gizleyeceğiz. Şimdi tekrar bu tarafa dönüş yapıyorum. Başladığım yerden aynı şekilde öreceğiz. Renk değişikliği yapacağız. Bundan sonra sadece 1, 2 ve 3 köşe arasında gidip devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Bu son sırayı örmeden önce alt sırada merkez ilmeğimle bu tepe noktası arasında toplam 38 trabzan vardı. Bir trabzan eksilttik. Burada şu an 37 trabzan kaldı. Yani her sırada bu tarafta bir ilmek eksilecek. Aynı şekilde bu tarafta da bir ilmek eksiliyor. Bu sıraya kadar bir ilmek artırarak devam etmiştik. Her sırada birer ilmek aynı yerlerden artıyordu. Şimdi eksiltme devam ediyor. Bu şekilde burada V şeklinde bir açıklık oluşurken çantamızda form kazanmaya devam edecek. Kahverengi ipe geçiş yapıyorum. Yine başlangıç zincirlerinin üçüncüsüne batıyorum. İlk trabzanımız. İlmek çıkartıyorum. Birinci zinciri çekip iyice sıkıştırıyorum. 2 3 zincir çektim. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bu fazlalık ipi de araya alıp gizliyorum. Trabzan örmeyi sürdüreceğim. Bu şekilde devam edeceğim. Buralarda yine aynı işlemleri yapacağız. Burada sonuçlandıracağız. Devam edelim. Buraya gelince tekrar birlikte yapacağız. Bu köşeye yaklaşırken burada ördüğüm trabzanların arasına fazlalık ipi aldım gördüğünüz gibi. Şimdi son trabzanı öreceğim. Burada ipi çektiğimiz için gördüğünüz gibi açılıyor. O yüzden buradaki son trabzanın ikinci kez kapattığım ilmeğine batıyorum. Bu şekilde bir ilmek çıkartıyorum. Son trabzanı bu şekilde örüyorum. Sırayı tamamladım. Bu fazlalık ipi çekip sıkıştırıyorum. İkinci sırayı da tamamladım. Aynı şekilde şimdi bu ipi kesiyorum. Yine ilmeklerin içerisinden geçirip sıkıştırıyorum. Üst sırayı örerken aynı şekilde burada da gizleyeceğiz. Tekrar dönüş yapıyorum.
Şimdi camel rengine geçiş yapıp aynı şekilde örmeyi sürdüreceğiz. İstediğimiz yüksekliğe gelene kadar bu şekilde devam edelim. Tekrar birlikte olacağız. Çantanın sol tarafını örmeye başladım. İlk sırada dahil olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Henüz tamamlanmadı. Gördüğünüz gibi yan tarafta kot farkı oluştu. Şimdi burada ilmek eksilterek sıraları örmeye devam edeceğim. Ve yan kenarı bu yüksekliğe kadar getirdikten sonra tamamlamış olacağız. Ölçülerini tekrar vermek istiyorum. Son ördüğüm sıradan sihirli halkaya kadar olan uzunluk yaklaşık olarak 30,5 santimetre. Bu V şeklinde oluşturacağımız açıklığın bu tarafı da yaklaşık 9 santimetre. Şimdi kahverengi ipimi alacağım. Buradan 3 ilmek eksilterek devam edeceğim. İpimi alıyorum. Başlangıç zincirlerinden üçüncüsüne batıp bir ilmek çıkartıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Tığın başını doluyorum. Sıradaki ilmeğe batıp ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilk 2 ilmeği örüyorum. 2 ilmek bıraktım. Tekrar tığı doluyorum. Sıradaki ilmeğe batıp ilmek alıyorum. Yine tığdaki ilk 2 ilmeği örüyorum. 3 ilmek bıraktım. Son kez batacağım. Bu sefer tığın başını dolamadan batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığımda toplam 4 ilmek oldu. Şimdi bütün ilmekleri birlikte örerek kapatıyorum. Şu şekilde burayı toparladık. Devam edeceğim. Tığın başını doluyorum. Şimdi her trabzanın tepesine batarak trabzanlar örmeyi sürdürüyorum. İlmek eksilttiğimiz yere kadar devam edeceğiz. Tekrar ben buraya ayraç takacağım. Devam edelim. Eksiltme yaptığımız işaretli ilmeğe kadar geldim. Önceki ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. İşaretin bulunduğu ilmeğe batıp yine bir ilmek alıyorum. Önce ilk 2 ilmeği, daha sonra tığdaki 3 ilmeği kapatıyorum. Tekrar işaretimi yerleştiriyorum. Eksiltmeleri yine aynı şekilde sürdüreceğiz. 7 trabzan öreceğiz. Önce işaretli ilmeğe batacağız. Daha sonra yanındaki ilmeğe batıp ikisini birlikte örüp bir eksiltme de burada yapacağız. Devam edeceğiz. Son 4 ilmek kalana kadar örelim. Tekrar birlikte olacağız. Eksiltmeler aynı şekilde devam ediyor. Sıra sonunda 1, 2, 3, 4 ilmeğim kaldı. Burada yapmış olduğumuz işlemlerin simetriğini yapacağız burada. Son ilmeğe batarken tığın başını dolamadan batmıştık burada. Burada ise ilk kez batarken tığın başını dolamadan başlayacağız. Simetri olması için. Tığın başını dolamıyorum. Sıradaki ilmeğe batıp bir ilmek alıyorum. Tığımda 2 ilmek var. Şimdi tığın başını doluyorum. Sıradaki ilmeğe batıp ilmek alıyorum. Tığdaki ilk 2 ilmeği örüyorum. Tığımda 3 ilmek oldu. Tekrar tığın başını doluyorum. Sıradaki 3. ilmeğe batıyorum. İlmek alıyorum. Yine ilk 2 ilmeği örüyorum. Tığımda 4 ilmek var gördüğünüz gibi. Hepsini birden kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Burada da başlangıçta çekmiştik. Son ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıp kaydırma örerek sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde. Çözülmemesi için bir zincir çektikten sonra ipi keseceğim. Şimdi tekrar başlangıca geliyorum. Buradan ip değiştirerek aynı işlemleri yapacağım. Camel rengini alıyorum. Burada kapatmış olduğumuz ilmeklerin olduğu bölüme batacağız. Şöyle sayabiliriz. 1, 2, 3, 4. ilmek oluyor. Yani hepsini birden kapattığımız bu ilmeğe batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Yine 2 zincir çekerek başlıyorum. Bir, 2. Tığın başını doluyorum. Sıradaki 1. ilmeğe batıyorum.
ilmek çıkartıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Tekrar tığ doluyorum. Sıradaki ilmeğe batıp ilmek alıyorum. Yine ilk 2 ilmeği örüyorum. Tığ dolamıyorum bu sefer. Tekrar batıyorum. Bir ilmek aldım, örmüyorum. Hepsini birden kapatıyorum. Daha sonra sıradaki ilmeğe batıyorum. Trabzan örmeyi sürdürüyorum. Bu şekilde. Karışıklık olmaması için bu son kapatmış olduğumuz ilmeğe bir ayraç yerleştirelim. Tekrar başladığımızda buradan başlayacağız. Şimdi devam ediyorum. Sonuna kadar bu şekilde örelim. Yani trabzanlar örerek ilerleyelim. Yine bu yan bölümde ilmek eksiltmeyi sürdürüyoruz aynı şekilde. Sıra sonuna 4 ilmek kaldı. Hepsini bir kapattığımız ilmeğimiz 1, 2, 3, 4. Şimdi tığın başını dolamadan ilk ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Daha sonra tığın başını dolayıp sıradaki ilmeğe batıyorum. İlmek çıkarttım. İlk 2 ilmeği örüyorum. Tığımda 3 ilmek kaldı. Tekrar tığ dolayıp sıradaki ilmeğe batıyorum. İlmek çıkartıp ilk 2 ilmeği örüyorum. Hepsini birden kapatıyorum 4 ilmeği. 2 zincir çekiyorum. Şuraya batacağım. Kaydırma örüyorum. Bir zincir çekip ipi kesiyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi gittikçe üst taraf düzleşmeye başladı. Tekrar dönüyorum. Krem rengi iple aynı işlemleri tekrarlayarak devam edeceğim. Yine buradaki eksiltmeler devam ediyor. Üst taraf eşit duruma gelince tekrar birlikte olacağız. Bu kenarda 3 ilmek eksilterek başladığımız sıralardan 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Şimdi 6. sırayı öreceğim. Artık burada eksiltme yapmayacağız. 6. sıraya yine aynı şekilde başlıyorum. Buraya batıyorum. İlmek alıyorum. 2 zincir çekiyorum. İlk sıraya batıp ilmek alıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Tığın başına dolayıp sıradaki ilmeğe batıyorum. Yine ilk 2 ilmeği örüyorum. 3 ilmeğim oldu tığda. Son olarak ise tığın başını dolamadan batıp ilmek alıyorum. Bütün ilmekleri birlikte örerek kapatıyorum. 3 ilmek daha eksilttim. Eksiltme yapmıyorum. Direkt örerek sıra sonuna kadar devam edeceğim. Burada da yine eksiltme yapmayacağız. Sıra sonuna geldim. Son ilmeğim işaretli ilmek. 1, 2, 3, 4 ilmek var. İlk ilmeğe tığın başını dolamadan batıyorum. İlmeği bu şekilde uzatıyorum. Daha sonra tığ dolayıp sıradaki ilmeğe batıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Tığımda 3 ilmek var. Yine tığ dolayıp sıradaki ilmeğe batıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Kalan 4 ilmeği birlikte örerek kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. İşaretli ilmeğe batarak kaydırma örüyorum. Bir zincir çekip ipi kesiyorum. Ben ipleri bir iğne yardımıyla arada yürüttüm. Nasıl isterseniz o şekilde temizleyebilirsiniz. Şimdi son kez eksiltme yapacağız ve burayı sıfırlamış oluyoruz gördüğünüz gibi. İpimi alıyorum. Bu ilmeğe batıyorum. İlmek çıkartıyorum. 2 zincir çektikten sonra sıradaki ilmeğe batıyorum. Yine ilk 2 ilmeği örüyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Yine ilk 2 ilmeği ördüm.
Son olarak tığın başını dolamadan batıp ilmek alıyorum. Tığdaki bütün ilmekleri kapatıyorum. Son 4 ilmeğe kadar trabzan örüyorum. Sıra sonunda 1, 2, 3, 4 ilmek kaldı. İlk ilmeğe tığ dolamadan batıp ilmek alıp uzatıyorum. Tığ doluyorum. Sıradaki ilmeğe batıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Tekrar tığ doluyorum. Sıradaki ilmeğe batıp ilmek alıyorum. Yine ilk 2 ilmeği örüyorum. Tığımda kalan 4 ilmeği birlikte örerek kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Son ilmeğe batıp kaydırma örerek sırayı tamamlıyorum. Bir zincir çekip ipi kesiyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi üst bölümü sıfırladık. Yan duvarı yükselterek aynı seviyeye getirdik. Şimdi aynı şekilde bu tarafa çalışacağız. Çeviriyorum. Buradan başlayacağım. Aynı işlemleri yaparak buraya kadar geleceğim. Yine tekrar baştan başlayacağım. Yani bu tarafta yaptığımız işlemlerin aynısını simetrik olarak bu tarafta çalışacağız. Videoyu fazla uzatmamak için sadece başlangıcı göstereceğim. Zaten burada eksiltme yapacağımız yerler belli. Krem rengi iple başlayacağım. İlk trabzanın tepesine batıyorum. İlmek alıyorum. Üç zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Daha sonra sıradaki trabzana batıyorum. Trabzanlar örerek devam ediyorum. Bu şekilde buraya gelince bir ilmek bu tarafta, bir ilmek bu tarafta eksiltiyoruz. Buraya kadar örüyoruz. İpimizi kesip renk değiştirerek tekrar buradan başlıyoruz. Bu şekilde devam edelim. Bu tarafı bitirince tekrar birlikte olacağız. Sağ tarafı da aynen sol taraftaki gibi örerek tamamladım. Fazlalık ipleri de ilmekler arasından yürüterek iç tarafta gizledim. Son olarak da ters tarafından içeriden çantayı hafif ütüledim örgünün daha düzgün durması için. Son hali bu şekilde. Birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde kenar kontürlerini ve çanta saplarını birlikte hazırlayacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.